aslına bakarsanız kahvehaneler olsun, futbol için bir araya gelmeleriniz olsun. Bunlar aslında o ilkel yaşamdaki av partileriniz. Hiçbir şey anlamadım anlattığın Ben de şeyden. anladım. Ben de anlamadım. Bence hiçbir şey anlamadım Ben de anlattığına. anlamadım. Ölecekler. Shakira kalçası vardı. Çok iyiydi. Shakira Yani- kalça. Bizim Shakira kalçalı komşu öldü. Evet, yüksek enerjiyle girelim yoksa yönetmenimiz kızıyor biliyorsun. Evet, o kötü bir şey. Ya arkadaşlar, aslında bizim işimiz gücümüz var. Çok da meraklı değiliz burada olmaya ama arkadaşları zorlayanlar var, bizi çıkın konuşun diye. O yüzden buradayız. Yine kalemimiz elimizde, defterimiz elimizde. Yeni bir sohbetle sizlerle Arkamızda da silah dayalı, farkında değilsiniz ama. zorluyorlar bizi bazı şeyler için. Kesinlikle. Geçen videomuzu izleyen arkadaşlardan çok enteresan tepkiler aldık. Onlar diyorlar ki illaki üçgenin sivri ucuna çıkmak gerekiyor mu diye. Aslında gerek yok. Üçgenin altında yiyip içip seviştiğin zaman mutlu mutlu da yaşanabilir, değil mi? Yani evet. O da yeterli, onu da yeterli gören arkadaşlar var. Yani. Ama bizim gibi arkanızda bir silah dayalıysa ve illa da yukarıya doğru çıkmanız için zorlanıyorsanız O zaman da mecbur çıkacaksınız. çıkıyorsunuz. Üçgenin başına ne yaparsanız yapacaksınız. Eğer geçen videoyu izlemediyseniz şuraya tıklayın. Orada geçen videoyu bulabileceksiniz. Bir de şuraya tıklayıp abone olmayı unutmayın ki bizle ilgili olan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim doğru yere tıkladığın için. Evet, bu sefer öğrendik. sefer Senin kesinlikle. tıklanmanı engelleyeceğim. Yani beni tehlikeye atıyor, hiç haberi yok. Pekala, bugünkü konumuz biraz da bununla ilgili bir konu. Tamam hadi bakalım. Geçen sefer Maslow'dan konuştuk. Benim işte çok etkilendiğim adamlardan birisiydi. Evet. Şimdi de daha çok etkilendiğim bir adam. Pirimiz. Pirimiz. Bu adam nasıl bir adamdır? O tarihte ne yaptı? Nasıl böyle şeyler yapabildi? Freud. Freud. Kim bu adam? Ne yap? O tarihte niye aklına böyle şeyler nasıl geldi bu adamın? Manyak mı? Galiba biraz manyak. Zaten manyak olmasa psikolojiyi kurmazdı. Değil mi? Psikoloji bilimini kurmuş. Psikoloji manyakların işi mi? Pek akılların işi sayılmaz desem. Şimdi meslektaşlarım beni taşa tutacaklar ama kendiyle problemi olmayan zaten bu işin içine girmez bir kere. Anladım. Bence Freud'un da kendine göre çok büyük problemleri vardı ki bu işin içine girdi. Hepimizin başına çok büyük sorunlar açtı. Zaten psikoloji ikiye ayrılıyor. Bir Freud, bir de Freud'a karşı olanlar. Bu kadar. Yani Yani taş devrinden, cilalı taştan geliyorsun, uzaya gidip Mars'a koloni kuruyorsun ama halen Freud ve Freud'e karşı olanlar arasında geçiyor olay. Çünkü Kesinlikle. ilerleyemiyorlar. Ya bu bilim dalında, psikoloji bilim dalında Freud'u daha geçemediler. Sadece Aynen öyle. karşılar. Freud'dan sonra yeni birisi çıkmadı, çıkamıyor. ya çıkanlar var da Freud'un o piramidin tepesindeki yerini sallayan henüz hiç kimse olmadı. Freud oraya iyi oturmuş, sağlam Çok iyi, oturmuş. kesinlikle çok iyi oturmuş. Ama bu çıkanlar Freud'e karşı olanlar. Yani Freud'dan daha iyi bir fikir çıkmadı. Sadece Freud'u çürütmek için Yani çıkanlar ya var. çürütmek için ya da onu desteklemek için devam edenler var. Evet. Şimdi bu konu, Freud konusu sohbetimiz sanırım 40 gün 40 gece devam edecek. Çünkü Kesinlikle bir sürü konu var edebilecek orada kadar. konuşabileceğimiz. Benim sosyal hayatla ilgili, Freud'la ilgili mesela en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bana hocam demişti ki, birisiyle karşılaştığınızda eğer ondan hoşlanmazsanız, onunla karşılaştığınız andan itibaren ilişkiniz çok farklı olur ve sonunda da onunla ilişkinizi yürütmezsiniz. Olur. Mesela tokalaşmak, birisiyle karşılaştığında konuşma şekliniz vesaire onu sevip sevmemenizle ilgiliymiş. Sence doğru mu bu? Tabii ki doğru. Zaten bunlar şu anda ispatlanabilir duruma geldi artık. Yani psikoloji biliminin nörolojiyle de birleşmesi, daha çok böyle hani biraz daha böyle somut veriler üzerinden gitmesiyle aslında Freud'un ne kadar çok haklı olduğunu görüyoruz. Çünkü sevmediğiniz bir insana karşı beyninizde de bir hareketlenme olduğunu gözlemlenebiliyor artık. Çeşitli izleme metotlarıyla, yöntemleriyle. Çok teşekkür ediyoruz bilimsel açıklamalar için. Peki ben başka bir şey soracağım. Tabii ki. Kendi toplumumuzdan bahsedelim ki bunun dünyada da bir sürü yansımalar var, benzer olan olaylar var. 50 tane erkek kahvehanede oturup vakit geçirip okey oynarken bunu Freud nasıl açıklıyor? Bunun açıklanabilir bir tarafı yok ki. Niye? Freud bile bence burada çaresiz kalıyor. Yo, ben biliyorum, açıkladığı yerler var. Bence açıklanabilir bir tarafı yok. Bunu en güzel açıklayan bence o 50 tane adamın eşleri çok güzel açıklayabilirler bunu. Ne yapıyorlar da o adamları orada
evden kaçırıp orada toplanmalarına sebep oluyorlar. Bence burada Freud çaresiz. Orada adamların bulduğu bir şey var bence. Psikolojik olarak orada buldukları bir şey var. Orada kendilerini daha erkek hissediyorlar, daha özgür hissediyorlar, daha rahat hissediyorlar. Bu şey başka bir düşünür arkadaşımız var, büyük insan. Onun söylediği gibi erkekler kendilerini erkeklerin Kim bu, Recep üzerinde... İvedik mi? Sakın eğer kişiyi söylersem senin onu da Recep İvedik'e benzettiğini duyarsa seni kesin böyle bir milime doğrar, oradan bahsetmeyelim. Tamam. Bu konuya geçelim. Bence de aforoz edebilirler. Evet, yani kesin hayati tehlikeye girebilirsin. Şey var, sonuçta erkeklerin kendilerini erkeğin bir başka erkek üzerinden kendisini tanımladığında, ki tanımlama lafı da senin lafındır. İnsanlar kendilerini başka insanlar üzerinden tanımlarlar derler. Erkekler de kendilerini başka bir erkek üzerinden tanımladıklarında daha güçlü, daha başarılı ve daha iyi hissediyorlar. Doğru. Ve erkeklerin birbirlerini en iyi tanımlama yöntemlerinden bir tanesi ilkel toplumdan beri işte bu kahvehaneler. Aslına bakarsanız kahvehaneler olsun, futbol için bir araya gelmeleriniz olsun. Bunlar aslında o ilkel yaşamdaki av partileriniz. Aynısı değil mi? Evet. Hiçbir farkı yok ki. Pekala, kendisini mutlu, kahvehanede kendisini mutlu hisseden bir insanla spor salonunda kendini mutlu hisseden bir insan arasındaki fark nedir? Birisi kendine biraz daha fazla yatırım yapıp biraz daha kendini farkında olan, aslında işte kendi üzerindeki işte bedeniyle ilgili veya görüntüsüyle ilgili olumlamalarla kendini tanımlayan, diğeri de biraz daha bunu dış nedenlere bağlayan. Aslında her ikisinde de aynı şey var. Hiçbir şey anlamadım anlattığın Ben de şeyden. anlamadım. Ben de anlamadım. Bence hiçbir şey anlamadım Ben de anlattılar. anlamadım. Ya bence şey var, birisi oturup böyle kağıt oynayıp normal haliyle yaşamayı seven birisi kahveye takılıyor. Öbürü de giyinip böyle kaslarını göstereyim de mortumu giyeyim orada şortlu birileriyle senin kasın şöyle benimki böyle yapayım diye takılmayı seven birisi. Birinin içinde erotizm var. Diğerinde biraz daha... Diğerinde aslında söylemek istemiyorum da biraz testis muhabbeti var. Burası biraz daha böyle şey kokuyor. Sonuçta hepsi aynı yere çıkmıyor mu ama? Ya bir yerdeki testosteron kokusu birazcık daha kapalı. Orada namuslu espriler yapılıyor ve insanlar namuslu espriler yapılıyor ve orada insanlar birazcık daha güncel şeyleri konuşuyorlar. Mesela spor salonunda çok fazla konuşmuyorlar. Orada kaslar konuşuyor. Değil mi? Evet. Yine birbirleri üzerinden kendilerini tanımlıyorlar. Ama hayat böyle, sen söyledin. Evet, tamam. İnsanlar kendilerini birbirleri üzerinden tanımlayacaklar. Tamam. Ya o zaman seviye meselesi bu. Peki şunu soralım o zaman. Neden insanlar hep kendini tanımlamak isterken kendi gerçeğine uygun birisiyle tanımlamıyor, kendi çevresiyle ilgili birisiyle tanımlamıyor da uç noktada birisiyle tanımlıyor? Yani niye bir Beckman olmaya çalışıyor? Bilmem, tanımadığın bir sürü bilmem kim olmaya. Sen olamazsın. Sen çünkü işte İstanbul'da yaşayan, Kartal'da yaşayan Ahmet'sin. Hiçbir zaman senin gördüğün o idollerden birisi olamayacaksın. Onun gibi vücudun olmayacak. Onun gibi bir yaşantın olmayacak. Peki bu psikolojik bir rahatsızlık mı? Yani niye tutup da onun üzerinden kendini tanımlamaya çalışıyor sence? Bilimsel yönüne girmeden kısaca söylersen memnun olacağım. Kaldı, sustu. İlla ki bilimsel Hayır, anlatacak. bilimsel anlatmayacağım. Yani ne yapsın adam, yani kendisini görüyor, aynaya bakıyor, görüntüsünden memnun olmuyorsa. Abla sen balık etindeki, laf aramızda balina etinde evinde oturan, eğitim almamış, evli 4 çocuk annesi bir kadınsın. Ben öyle biri değilim. Senden bahsetmiyorum, örnekten üstüne alınma. Sen öyle bir kadınsın ve ondan sonra tutup Shakira kalçasından bahsediyorsun. Bilmem kimin dudağından, kimin saçından Sen öyle birisi üzerinden kendini tanımlaman abesle iştigal. Tamam. Niye yapıyor peki insanlar bunu? Bu pompalanan bir şey, popüler kültür, kapitalizm. Ne diyeyim artık? Bu kadar basit. Yani ne diyeyim? İnsanlar tabii ki kendilerini iyi görmek istiyorlar. Güzel görmek istiyorlar. Fit görmek istiyorlar. Bu ben yine biraz ölümle bağlantılı diyeceğim. Hayır diyeceksin. Geçen sefer dedim. Kabul etmedin. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Lan öleceksen olduğun gibi öl. Niye Shakira'nın kalçasıyla ölüyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkandan konuşsunlar diye. Ölecekler. Shakira kalçası vardı. Çok iyiydi. Yani. Bizim Shakira kalçalı komşu öldü.
Ha, onu Gibi. dedirtmek için işte. Yine o üçgen muhabbeti. Yani üçgenin en üst. Biz Maslow'dan Freud'a geçemiyoruz. Maslow'un üçgene takılı kaldık. Ama orası güzel. Orası güzel. Kesinlikle çok güzel. Anladım. Fazla oyalanmamak gerekiyor. Orada bir an önce kendini... Üşütüyorsun çünkü çok havalı bir yer olduğu için teras kat. Rüzgar esiyor. Ha, ondan oluyor ne oluyorsa. Ne yapacağız şimdi o zaman? Bizim Freud'la ilgili konularda insanlar illaki diyorsun ki birileri üzerinden kendini tanımlayacaklar ama olmadık kişi üzerinden tanımlıyorlar. İşte o olmadık kişi üzerinden tanımlamaları aslında onları hasta eden bir durum. Belki şey olabilir mi? Bu insanların kendilerine normal hayatta bir idol bulamamalarından dolayı, yani kendilerine yakın idol bulamamalarından dolayı tutup da çok uzak idollere yöneldikleri doğru olabilir mi? Ya tabii ki o da sebeplerden bir tanesi. Ama bir de dediğim gibi bir popüler kültür var. Yani siz eğer kadına işte çok ince olmayı pompalıyorsanız, yani bunu sürekli bunu yansıtıyorsanız, Ama öyle bir şey yok ki. dizilerinizdeki kadınlar böyle incecikse, ne bileyim gazetelerinizdeki kadınlar çok incecikse, mecmualarda moda dünyasındaki kadınlar. Ama hocam bunu siz söylediniz kendi bölümünüzdeki psikolojik açıklamalarınızda. Önemli olan size ne pompalandığı değil, sizin ne yapabildiğiniz. Yani bir kadın nasıl işte güçlüyken yatakta da güçlü olabiliyorsa, bir kadın balık etinde olup çok güzel, çok çekici de olabilir. Yani bu sizin Kesinlikle kendi olabilir. elinizde olan Bu bir şey. kendisiyle barışık olmakla ilgili bir durum. Kendini beğenmek, kendini sevmek, kendini gerçekleştirmekle ilgili bir durum aslında. Vallahi gördüğünüz gibi işte konuda Freud'a girdik ama Freud'un daha kenarına bile gelemedik. Çünkü halen Maslow'dan kurtulamadık. Toplumdaki olaylardan ve insanlardan kurtulamadık. Ama Freud konusunda çok önemli konular konuşacağız. Sanırım biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Ama bir dahaki bölümde bir defa çocuk niye parmağını emer den başlayacağız. Çünkü Freud'un bu konuda açıklaması var. Tabii ki oral dönem. Pardon neydi? Oral dönem. Çocuğun oral dönemi parmağını emerek başlarmış Freud'un açıklaması. Yani işte oral dönemmiş çocuğun parmağını emmesi. Ondan sonra parmağından sonra annesini emiyor. Hayır, önce annesini emiyor, sonra parmağını emiyor. Öyle mi? Hayır, eli ağzında doğan çocuklar gördüm ben. Tamam, çünkü hayata tutunabileceği tek noktası ağzı. Ağzıyla tutunabiliyor. Bir bebek dünyaya geldiği zaman neyle hayatta kalabilir? Sadece emme refleksiyle hayatta kalabilir. Bakın bu bilimsel gerçek üzerine bir dahaki videoda bunları konuşacağız sizinle. Şule'nin söylediği gibi bir çocuk dünyaya geldiğinde önce ağzıyla tutunabiliyormuş. Parmağını emiyor, annesini emiyor. Hatta ondan sonra da büyüdükten sonra bu emme duygusunu tatmin edemezse elma şekeri emiyor. Diğer şeyler Sigara emerek içiyor, hayat. içki içiyor, Sigara çok içmenin- konuşuyor, az konuşuyor. Ağzı üzerinden dünyaya tutunmaya çalışıyor. Evet, bir dahaki video konusu belli oldu. Evet. İnsanların ağzı. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bundan önceki videoyu seyrederseniz bu videoyu daha iyi anlamış olacaksınız ve bundan sonraki videoyu da hazırlıklı olacaksınız. Bakın bundan önceki videoyu seyredebilirsiniz. Buraya tıklarsanız abone olursunuz. Yeni videolarımızın haberi sizden gelir. Başka ne yapsın arkadaşlar? İstediğim bir şey var Bizi mı? izlemeye devam edin lütfen. Biz sizin için eğlenceli videolar hazırlamaya çalışıyoruz. İzlerseniz çok iyi olur, çok güzel olur. Biz de çok mutlu oluruz. Siz de çok mutlu olursunuz. Korna TV'den ayrılmayın. Üstümüzdeki baskıda kalkar bize kızıyorlar. kızım. Arkamızda silah var diyoruz. Daha ne diyelim? Ha bir de yorum yazın bize. Eleştirin bizi. Evet. Doğru şeyler, yanlış şeyler, istediğiniz konuları yazın. Çünkü ona da bakıyorlar. Sizin video niye yorum almadı filan diyorlar. Bakın bundan sonraki konu çok önemli, kaçırmayın. Evet. Oral dönem takıntısını konuşacağız. Biraz eğlenceli bir şekilde konuşacağız. Oral önemli ve iyi bir şeydir. Kesinlikle.